Arkadaşlar hepinize merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte NX Unigraphics programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Temel tasarımları, pratik tasarımlarımızı yapıyorduk en son. Bu 7. videomuz oluyor NX üzerinde. Çizeceğimiz parça bugün bu. Direkt buradan new diyorum. Fazla konuşmadan direkt çizime geçiyorum ve bu benim bugün 7. videom olacak. Part 7 olarak yazdım, onayladım. Parçama bir daha bakıyorum nasıl çizebilirim diye. İlk başta alt plakayı oluşturalım arkadaşlar. Şu alt kısımdan bakalım. Ya üst kısmına fark etmez. Yani şuradaki plakayı oluşturalım diyorum ben şöyle komple dairelerle birlikte. Sonra buraya 5 milimetre katı oluşturalım. Birinci aşama böyle biter. İkinci aşamada bu yandan bakarız. Şurayı oluştururuz. Ardından bunu karşı tarafa aynalarız. Bu 2 olur, bu da 3 olur. 3 aşamada bitmiş olur bizim için parça. Hemen gelin arkadaşlar çizime başlayalım. Şimdi sketch açıyorum. Sketch de bu düzlemde olacak. F8 ile Dikbak dedim ve onayladım. Parçama geliyorum bakıyorum. Şimdi bu arada 6 milimetreymiş, burası 5 milimetre değilmiş. 28 çapım 28, uzunluğum iki dairemin arası 50 milimetre. Ve içteki dairemin çapı da 13. Şimdi skecimi açmıştım, daireme giriyorum. Yana çapım var, bir de ufak çapım var. Rapid Dimension'ın ölçendirmeden dışı 28 milimetre çapım. İçteki çapım da 13 milimetreydi benim. 13 milimetrede onu da oluşturdum. Şunu da şöyle düzenledim. Şimdi tekrardan bunun uzunluğu şuradan şuraya bir tane ben eksen çizgisi atmak istiyorum. Çizgimi çizdim. Sağ tık convert to referans. Dimension'a girdim. Dedim ki bunun mesafesi 50 milimetre. Arasındaki mesafe 50 milimetreye girdim. Hatta bunları aynalarım. Bir daha şuraya bir tane eksen çizgisi oluşturayım. Bir daha çizmekle uğraşmayayım. Sonuçta aynalarımı artık öğrendik. Mirror curve. Şu iki çizgimi seç. Neyin etrafında? Bunun etrafında aynala, onayla. Tamam. Bir de burada bana tanjantayı yakalarsan süper olur. Ardından bir daha girdim. Bu çizgimi de aynaladım. Bunu hangi centerline'da? Bu centerline'da aynala. Ardından trim'i aldım ve şuradaki kısımları ben trimledim. Parçama bakıyorum. Alt plakasını oluşturmuş oldum. 6 milimetre bir katım vardı. Extrude'a girdim. 6 milimetre katı oluşturdum. Şunu none yaptım şimdilik. Apply onayla ve ardından buraya geldim. Dedim ki bunu benim için gizle çizgi. Perspektif baktım parçaya. Bir sıkıntı gözükmüyor. Evet. Birinci aşamam bitmiş oldu. Şimdi ikinci aşamaya geçelim. İkinci aşamada şu yandaki kulakları çizmek olacak arkadaşlar. Şuradan şöyle geleceğim. Bunları buradan böyle çizeceğim. Ve içeriye doğru katı oluşturacağım. 6 milimetre. Daha sonra bunu aynayacağım. Üçüncü aşama olarak bitmiş olacak. Şimdi bu düzlemde ben bir tane skeç açıyorum. Şimdi bu düzlemi seçmeden önce skece girdim. Bu düzlemi seçtim. F8'e dik baktım. Onayladım. 13 milimetre. Şimdi benim şurada şöyle tam ortadan bir tane ekran çizgisi çıkalım. En altta. Şöyle ekran çizgisi çıkalım. Ve şurada benim bir tane çapım var. 13 milimetre. Ardından bu çizgimi ekran çizgisine dönüştürüyorum. Convert to referans diyerek. Yukarıdaki mesafem 12'ymiş. Şu Rapid Dimension'a girdim. Şu eksenimle burasının arasındaki mesafe 12 milimetreymiş. Aşağı doğru indi. Sıkıntı yok. Bunun genel boyu da 35 milimetre. 35 milimetre ile yazdık. Ardından bir daha parçama bakıyorum. Orada radius düşüm varmış. Tamam bunu da oluşturmuş olduk. Zaten nasıl olacak şimdi? Bir daha bakalım yanlışlık olmasın. Şuradan ekseni yakaladı. Ekseni yakalamasını istemiyorum. Şuradan tanjantlığı gördüm. Şuranın aynı hizada. Şöyle gitti. Ve şöyle aşağı doğru iniyor. Şöyle çıkartalım oraya kırparız. Ve şurada benim bir tane radius 3'üm vardı. Şu iki çizgimin arasına girdim. Dedim ki radius 3 onayla. Tamam.
Ardından şuradan şöyle geldim. Şunu çizdikten sonra şurayı trimliyorum. Noktaları rahat yakalasın diye. Buradaki çizgim duruyor. Tamam. Hatta bunu silelim şimdi arkadaşlar. Onu karşı tarafa aynalayalım. Bizim için daha iyi olacak. Buradan bir daha geldim. Mirror curve. Ama bunun ölçülerini vermedik. Evet. Şurasının mesafesi 35 milimetre. Yani 35 bölü 2 17,5 milimetre olacak burası. 17,5. Ha, virgülü kabul etmiyor. Nokta koymam lazım. 17,5 bir daha yazdım. Şimdi kabul edecektir. Aynen öyle. Tamam, orayı da yazdık. Burası zaten mesafe 13 milimetre. Şimdi ben bunu karşı tarafa aynalayabilirim. Şuradan çıktım. Mirror curve'e girdim. Teker teker çizgimizi de komple aldı. Bunun etrafında aynala, onayla. Yapmam gereken tek bir şey var. Burayla iki çizgi arasında kapat. Ve şurayı benim için trimle. Şuradaki kısmı. Bakıyorum. Evet. Radyüsleri ben yanlış yere yaptım. O yüzden CTRL Z ile geri alalım şunları. Şuradaki radyüsüm olmayacaktı benim için. Radyüsü yanlış yerde yapmışım. Tekrardan radyüse girdim. 3 milimetre yazdım. Dedim ki bu iki çizgi arasında radyüs 3. Ardından bir daha ölçülendirmeye girdim. Şu iki çizgim arası da 17,5 milimetre. 17,5. Şuraya aynı oranda yükseleceği için o zaman şöyle bir şey yapabiliriz oraya. Şuradaki çizgiyi çizelim. Ardından trim'e gelelim. Şu trimleri trimleyelim. Ve şunun iki nokta arası eksen çizgisi. Şurada 35 verelim. Şimdi hata vermesin çizimimiz. Şu iki çizgi arasında 35 milimetre verelim yüksekliğe. Aynı hizaya gelecektir. Tamam. Buradan aynalamaya girdim. Curve'leri seç diyor. Otomatik bağlantılı olanları aldı. Bunun etrafında centerline'ı seçemiyorum. Şöyle yapalım bir daha. Şurayı trimleyelim. Bağlantısı olmasın. Close. Bir daha geldim. Centerline bu çizgi etrafında. Bana bunları aynala. Onayla. Tamam. Bir daha geldim. Buradaki trim fazlalıklarını yaptım. Ben şurayı seçmeyi unuttum aslında. Şöyle uzatabilirim. Tamam. Şimdi Extrude'a girdim. Extrude'da yanlışlıkla onayladım tabi. Sıkıntı yok. Şöyle çift tık yapalım üstüne. Kaç milimetre? 6 milimetre. Doğruymuş aslında. Tamam. Daha sonra buradan da height yaptım. Bu şu an iki ayrı parça oldu. Şöyle yapabiliriz. Extrude'dan da yapabiliriz. Şuradan diyelim unite dersek otomatik olarak parçaları birleştirir ve bir bütün olarak parçaları görür. Şimdi benim eksen çizgim, koordinatim zaten ortada. Parçama perspektif baktım. Şurada mor kısmında unsurları aynala. Bu yüzler aynı, unsurları aynala. Unsurları aynala dediğim zaman bunu şuradaki düzlemde aynala diyorum. Apply. Cancel'dan çıktım. Perspektif olarak baktım ve şuradaki koordinat düzlemime height'ladım. Parçama bakıyorum şu an. Ekstra yapmam gereken bir şey, unuttuğum bir şey var mı? Teknik resmime de bakayım. Teknik resimde de bir eksikliğimiz yok. Burada bir eksikliğimiz yok. Parça bütün bir kontrol edelim. Tek bir parça. Güzel. Şuradan yapmamız gereken başka bir şey var mı gösterebilir miyim diye. Ya bir önceki videolarda bahsetmiştim aslında. Şuradaki perspektif ve şuradaki görünümleri de buradan da ulaşabiliyorsunuz. Arka plan, render, gerçek görünümler vesaire. Şuradan biraz daha düzgün yapabilirsiniz. Size kalmış. Ben bunu daha çok seviyorum ama ana hatlarıyla görünmek parçayı daha iyi gösteriyor gibime geliyor. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi günler diliyorum.